Merhabalar, bugün karpuz kabuklarından hazırladığım güzel bir lezzeti paylaşacağım sizlerle. Önceliğim her zaman atıksız mutfak. Evde bulunan malzemeleri değerlendirerek farklı lezzetler sunmaya çalışıyorum sizlere ve sizlerin takdirine bırakıyorum gerisini. Bugün de hem evdeki karpuz kabuğunu değerlendirdiğim hem de ortaya nefis bir lezzet çıkardığım bir tarifi paylaşıyorum. 300 gram karpuz kabuğu kullandım. Sert olan yeşil bölümünü soydum. Büyüklüğüne göre birkaç parçaya ayırdım karpuz kabuklarını. Gayet pratik, çok da lezzetli bir tarif oldu. Gönül rahatlığıyla hazırlayıp zevkle tüketeceğiniz bir tarif. Kaynayan suya karpuz kabuklarını aldım. Ara ara kontrol ederek yaklaşık 30 dakika pişirdim. Sizler bir çatal batırarak pişip pişmediğini anlayarak ocaktan alabilirsiniz. Ocağın performansına göre, karpuz kabuğunun sertliğine göre bu süre farklılık gösterebilir. 30 dakika pişirmiş olduğum kabukları kaynayan sudan çıkarttım. Soğutuyorum. Soğurken ben sos hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı un, baharatlar ve tuz, 1 tane yumurtayı karıştırdım. Üzerine su ekledim. Yarım su bardağı kadar su ilave ettim karışıma. Sonra karpuz kabuklarını sosa dahil ettim. Karıştırdım. Una buladım ve tabağa aldım. Bu aşamaya kadar izlediniz. Gördüğünüz üzere gayet pratik. Sıra geldi kızartmaya. Ben kızartarak tükettim. Dilerseniz fırında da pişirebilirsiniz. İzlerken bile yutkunduğum bir tarifi paylaşıyorum sizlerle. Abartmıyorum. Zaten hazırladığınızda göreceksiniz lezzetini. Lezzeti neye benziyor? Lezzeti biraz kızartılmış havuca benziyor. Tüm karpuz kabuklarını aynı şekilde una bulayarak kızartmaya devam ettim. Sonra servis tabağına alıyorum. Dilerseniz sarımsaklı naneli yoğurt, dilerseniz ketçap, mayonez ya da hardalla tüketebileceğiniz, istediğiniz gibi üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip de yiyebileceğiniz bir tarifi paylaştım sizlerle. Hem evdeki karpuz kabuklarını değerlendirdim, hem de ortaya lezzetli, nefis bir tarif çıkarttım. Gerisini de bu aşamadan sonra sizlerin takdirine bıraktım. Umuyorum ki tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.